Merhaba arkadaşlar, Server'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere davet sofralarınızı süsleyecek. Bunun için malzemelerim dana kaburgadan 750 gram kıyma çektirdim. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuzum var, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biberim, 1 çay kaşığı kimyonum var, bir de 10 gram karbonatım var. Kekiklerimi de ufalayarak üzerine ilave edeceğim. Bir çay kaşığı top kekiğim var. Şu şekilde eziyorum. Kokusu mis gibi geçmesi için. Bakın. Bir adet üzerine yumurtam var. Bir orta boy soğanı rendeledim. 3 yemek kaşığı galeta unum var. Hepsini birlikte güzelce karıştırıyorum. Baharatları, yumurtası hepsi birlikte hamur haline gelene kadar yoğuruyorum. Şöyle bir güzelce yoğurdum. Bakın arkadaşlar, etimi sakız gibi baharatlarıyla birlikte kıvam bu şekilde. Şimdi hazır. En az 2 saat buzdolabında dinlenecek. Şimdi buzdolabı poşetine koyuyorum. Dolaba gidiyor. Etim şu şekilde dinlenecek. Ki kolay çanak yapabilelim. Bakın sıkıca bağladım. Havasını aldım. Şimdi bu 2 saat dinlenebilir. Bir gece de dinlenebilir. Şekil vermesi daha kolay oluyor. Hem de köfte daha lezzetli oluyor. İçerisine baharatlar geçtiği için. Yarım kilo ıspanağın yapraklarını yıkadım, kuruttum. Şöyle parça parça doğradım. Yani içinde kaybolmaması için. Çünkü ıspanaklı çanak köftemizin bir adet de kuru soğanım var. Şimdi bunları kavuracağım. Bu ayrı bir işlem. 2 saat önce yoğurmuş olduğum köfte çanak köftem için kıymamı poşetten çıkarıyorum. Bakın rengi bozulmadı hiç, ne kadar güzel. Çünkü hava almasını önledim dinlenirken poşette. Şimdi şöyle biraz zeytinyağı ile elimi yağlıyorum. Çünkü 1 saat dinlendi ve kıymamız sertleşti. Şimdi 6 parçaya ayırdım. 6 kişilik köftemi şekil vermeye başlıyorum. Şu biraz daha alayım. Bu biraz az oldu. Şöyle elimizi yağlıyoruz. Önce bir çukur oluşturuyoruz. Sonra kenar yapıyoruz bu şekilde. Kenarları yaptıktan sonra tekrar şöyle 4 parmağımızla bir çukur oluşturuyoruz. İşte çatlamaması için şöyle üzerlerine de yağ sürüyoruz. Vermiş olduğum ölçüden 6 tane çanağım çıktı. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişmeye gidiyor. Tabii bu birinci pişme olacak. İkinci pişmede daha sonra domates sosuyla olacak. 1, 2, 3 yemek kaşığı soğanı kavurmak için yağ bırakıyorum. 3 yemek kaşığı da domates sosuma bırakıyorum. 2 tava birden çalışacak şimdi. Öncelikle doğramış olduğum bir tane yemeklik soğanımı zeytinyağında kavuracağım. Domates sosumdan 200 mililitre ilave ediyorum. Su bardağı. O orada pişerken soğanımız da burada kavrulacak. Soğanımız kavrulunca içine ıspanağımı ilave edeceğim. Bu aşamada tuzumu ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı soğanların çabuk yumuşaması için. Soğanların yumuşayınca ıspanağımı ilave edeceğim. Soğanım yumuşadı. İçerisine artık ıspanaklarımı ilave etmeye başlıyorum. Şimdi ıspanağın kapağını kapatıyorum. Biraz yumuşasın. Tekrar ıspanak ilave edeceğim. Bu arada domates sosum bakın yağı ile birlikte güzelce kaynadı. Bu da kendi yapmış olduğum domates sosum yazdan. Şimdi domatesler renk vermiyor. Böyle güzel olmaz. Size de öneririm.
domates sosu kullanmanız yönünde içerisine 400 mililitre su ilave ediyorum ve 5 dakika kaynatıyorum. Suyla birlikte sosumuz da hazır olmuş olacak bu şekilde. Bakın nasıl azaldı ıspanak. Şimdi ikinci ıspanağımı da koyacağım. Pişmeye devam edecek. Suyla birlikte domates sosum güzelce kaynadı bakın. Şimdi hazır sosumuz. Ocağımın altını kapatıyorum. Bir. İkincisi, ıspanağım da bakın yavaş yavaş suyunu çekmeye başladı. Suyunu çektirtelim. Lütfen suyu kalmasın. Şöyle yarım çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Bir dakika sonra suyunu iyice çektiğine emin olduktan sonra ıspanağımın altını söndürüyorum. Kavurmuş olduğumuz ıspanaklarımı şu şekilde içini doldurmaya başlıyorum. Arkadaşlar fırında tam 20 dakika ben köftelerimi güzelce pişirdim. Ben çiğ sevmiyorum. Şimdi de sıcak sıcak bakın ıspanaklarını ilave ediyorum. Yarım kilo ıspanaktı. Bu kadar kaldı kavrulmalık. Şimdi güzelce ıspanaklarımı içerisine dolduruyorum. Hazırlamış olduğum domates sosumu özenle köftelerimi üzerine geçmeyecek şekilde bakın döküyorum. Şimdi tekrar 200 derece fırına gidecek. Zaten köftem pişti, ıspanağım pişti. Geriye bir tek kaşarlarımın erimesi kaldı. Bu kadar yeter. Bakın arttır, bunu koymayacağım. Çünkü köftelerim o zaman yok olur. Kaşarımı da çok az koyacağım arkadaşlar. Çünkü ıspanağın görünmesini istiyorum. Yoksa ıspanak kayboluyor kaşar çok olunca. Şimdi tekrar 200 derece fırında kaşarımın erimesini bekliyorum. Fırına gidiyor. Eğer ana yemeğimi beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen Selvi'nin mutfağına abone olup beğenip yorum yazar mısınız? Selvi'nin mutfağını desteklemek için puan vermeyi unutmayın. Benim için puan çok önemli. YouTube öne çıkarıyor. Desteklerine ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, afiyetle kalın. Bu güzel hem protein hem sebze yemeğini sizlere öneriyorum. Bir porsiyonu bir kişiyi rahatlıkla doyuruyor. Hepinize afiyet olsun. Ispanaklı çanak köftem pişti. Ispanağı pişti. Köftesi pişti. Sosunu ilave ettim. Şimdi üzerindeki kaşarı ile birlikte 5 dakika fırında pişecek. Sonra tekrar sunum aşaması. 5 dakikada üzerine kaşarların erimesine izin verdim. Bakın. Enfes mis gibi kokular eve yayıldı. Bu güzel, sağlıklı tarifimi sizlere öneriyorum. Gerçekten. Bakar mısınız? Köftesi de o kadar güzel pişti. Ispanağı muhteşem. Kaşarı da üzerinde krema gibi oldu. Bu enfes lezzeti denemenizi öneriyorum. Gerçekten bayılacaksınız. Ispanaklı köfte çanağım bitti. Bakar mısınız şu enfes nefis görüntüye? Bu güzel tarifimi sizlere öneriyorum. Gerçekten muhteşem. Bir de kokusunu duymanızı isterdim. Deneyen herkese sağlık ve şifa olsun. Gerçekten protein ve sebze bir arada. Şimdi sunum zamanı. Bakar mısınız? Hiç yapışma yok, dağılma yok. Protein ve sebze bir arada. Şu muhteşem sağlıklı tarifimi Ramazan'da sizlere öneriyorum. Şimdi keserek iç dokusunu sizlere göstereceğim. Ramazan olduğu için tadım yapamadığım için. Bakar mısınız? Şu şekilde. Servisi de bu kadar kolay oluyor arkadaşlar.
Şimdi böyle porsiyonlamanız çok rahat ve şık oluyor arkadaşlar. Böyle etrafına da bu şekilde kırmızının içinde yeşil, beyaz ve köftesi. Şöyle tabii zor oluyor. Köftesini de 2 kere pişirdiğim için bakın bol ıspanaklı. Ben bol ıspanak sevdiğim için içine doldurdum. Doku testi bu şekilde. İç köftemiz de 2 kere pişirdiğimiz için çok güzel pişti.